Bugün bir yapay zeka platformunu daha sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Benim çok beğendiğim bir platform. Arkadaşlarımız bana soruyor hani böyle daha uygun kredili ama her şeyi yapabilen bir yapay zeka platformu var mı diye. Arkadaşlar bu da son zamanlarda keşfettiğim harika, güzel çalışan yapay zeka sayfalarından, web sitelerinden veya platformlarından bir tanesi diyebilirim. Arkadaşlar platformun özelliği şu. Hani ekstra her platformun bir özelliği oluyor. Bu platformun ekstra özelliği de şu. Tamam bakın burada image to video, text to video falan hepsi var. Ama bu adamlar burada video üretiminin yanında bir de müzik üretimini eklemişler. Bakın bunu göstereceğim birazdan ama yani platformun ne gibi artıları var onu size ilk başta bahsedeyim istedim. Burada hani biliyorsunuz isim vermek istemiyorum. Bazı ünlü böyle yapay zeka müzik üreten web siteleri var. Hani onlardan kalır yanı yok. Onları kullanmıyor muhtemelen. Çünkü bakın burada Top Medya'nın kendi 5.0, 4.5 Plus gibi burada versiyonları var. Bu kendi altyapısını kullanarak müzik üretiyor. Şunu söyleyebilirim. Birazdan size açacağım. Ben burada bakın sağ tarafta 4 tane falan ürettim. Pardon 2 tane ürettim. Yani her üretimde 2 tane üretiyor. Toplam 4 tane burada müzik görebiliyorsunuz arkadaşlar farklı tonlarda ama tabii içeriğini ya da promptunu biz kendimiz belirliyoruz. Yani gayet güzel çalışıyor. Gerçekten onlardan kalır yanı yok. Hemen buna geçeceğim arkadaşlar. Şimdi buradan hemen gelelim bakalım neler varmış. Platform bize ne gibi katkı sağlayacak. Hemen buradan image to video sekmesi var arkadaşlar. Bakın sol tarafta. Buraya hemen tıklıyorum. Burada bizi bayağı bir şey karşılıyor. Arkadaşlar bu arada video çok uzun tutmayacağım. Elimden geldiği kadar da detaylı anlatacağım ama çok uzatmak istemiyorum. Sizi sıkmak istemiyorum. Videoyu sonuna kadar izlerseniz siz de bu platformu veya bunun gibi platformları nasıl kullanabileceğinizi görebilirsiniz. Heh, bu platformun şöyle bir güzelliği var. Hani her şeyi içinde barındırıyor fakat krediyi daha az kesiyor. Hani son zamanlarda da ben hani ücretsiz genelde uygulamaları gösteriyorum size. Fakat hani soruyor arkadaşlar da böyle ücretli olsun ama biraz az kredi çeksin, bütün her şeyi içerisinde toplasın. Ha, böyle bir platform soruyorsunuz. Ben de o yüzden size bugün Top Media AI'yi tanıtıyorum arkadaşlar. Bu platformun özelliği bütün her şeyi içinde barındırması diyebilirim. Bakın buradan geldik. Hemen buradan size modelleri kısaca göstereyim arkadaşlar. Top Medya'nın kendi burada platformu var. Yani kendi üretim alanı var. Hani sesli modeller bunlar kendi uygulaması. Hemen aşağıda hepimizin de daha çok bildiği burada bakın Seedance 1.5 Pro mevcut. Vio 3.1 var. Pixverse'in 5.5 versiyonu var arkadaşlar. Bu en yeni versiyonlardan birisi. Şu an adamlar buraya eklemiş. Gayet de güzel olmuş. One'ın 2.6'sı arkadaşlar. Bununla ilgili daha önce video çekmiştim. Burada Top Media E'ye da kendileri buraya eklemiş. Haluluay bunu söyleyebildim sonunda. 2.3 burada var arkadaşlar. Hemen altta Kling 2.5 Turbo modeli ve burada Vido'nun 2.0 modelleri var arkadaşlar. Şimdi burada neyi görürsünüz? Hani daha önce kullanmayanlar varsa, platform bilmeyenler varsa bakın. Burada audio seçili olanlar yani audio yazısı olanlar sesli üretim yapabiliyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim size. Top Media AI'ın Pro versiyonunda da sesli bir üretim söz konusu. Burada görebiliyoruz. Bakın burada aşağı doğru indiğim zaman burada Mut diyor. Yani Mut'u dediği Halula 2.3'ün sessiz üretim yaptığını burada görüyorsunuz. Kling 2.5'in de burada Mut şeklinde olduğunu görebiliyorsunuz. Hemen sağ tarafında da burada kaç krediyle üretim yapabileceğinizi görebilirsiniz arkadaşlar. Yani güzel, bayağı bir şey eklenmiş. Yakın zamanda hani farklı video araçlar da gelecek. Herhalde Kling 3.0'ı da ekleyeceklerini düşünüyorum. O yüzden yani platform kendini güncel tutuyor diyebilirim. Buradan siz de istediğiniz kadar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın buradan hemen sağ tarafı bu şekilde anlattım. Hemen buradan geçelim. Siz bir üretim yapacağınız zaman ne yapacaksınız, nasıl yapacaksınız buradan görün arkadaşlar. Hemen şöyle yapayım ben. Buradan bir tane daha önceden ayarladığım fotoğraflardan var. Buradan bir tane yüklüyorum şimdi arkadaşlar. Muhtemelen görüyorsunuzdur yüklendiğini. Buraya bizim promptumuzu yazacağımız yer arkadaşlar. Yani bu yüklensin. O ara ben burayı anlatayım size. Alt tarafta bakın hızlı versiyonu var. 720 piksellik versiyonu var ve 1080 piksellik olmak üzere burada versiyonlar mevcut. 10 saniyeye kadar arkadaşlar video süresi uzayabiliyor. Buradan bunu görebiliyoruz. Burada da herkese açık veya kapalı olarak istediğiniz şekilde seçebilirsiniz arkadaşlar. Hemen buradan bakın ne seçelim? Hemen gelelim burada. Sevdiğim modellerden birisi Kling 2.5 Turbo arkadaşlar. Ben bunu seçeceğim. Ayrıyeten burada da bakın First Frame ve
Hani en son kare olarak da eklerseniz bundan buna böyle bir geçiş yapacaktır. Ben şu an son kare eklemeden hemen bir şey yazacağım arkadaşlar. Bu arada Türkçeyi kabul ediyor. Birkaç tane yaptım. Gayet güzel çalıştı. Yine Türkçe bir prompt yazacağım. Sinematik, pardon, onu daha sonra yazacağım. Kadın. Bak arkadaşlar, bu arada onu da söyleyeyim size. İlk önce özneyi yazıyoruz. Hani ben böyle sinematik çekimleri falan çok sevdiğim için daha çok sinematik bir prompt yazıyorum ama bu promptlarda nesneyi sanki böyle betimler gibi anlatırsanız çok daha başarılı sonuç alıyorsunuz. Kadın yolun ortasında dururken yavaşça soluna bakar. O esnada ne diyelim? Yani şu an sizle birlikte yazıyorum. Daha önce kurgulamadım ben bunu. Yoldan geçen bir araç ani fren yaparak kadına çarpmaktan son anda kaldık. Türkçemiz yetmedi. Son anda kurtulur diyelim. Ya böyle bir şey olmaz ama Türkçe öğretmenim arkadaşlar herhalde beni şu an izliyorsa çok iyi şeyler söylemeyecektir. Şimdi buraya da sinematik çekim diyelim arkadaşlar. Bu arada Türkçe yazıyorum. Bakın bunu birazdan İngilizce de yazabiliriz. Siz performansınızı görün diye. Şimdi Top Media AI buraya ne koymuş arkadaşlar? AI Inspiration diye bir şey koymuş. Buna da tıklarsanız bunu daha da güzel yapacaktır. Ben buradan 1080 pikseli seçiyorum. Bakın 150 kredi kesiyor arkadaşlar. Yani şöyle, diğer platformlarda bu 150 değil de 500-600 civarıdır. Hani çünkü bunun kredi cinsinden daha uyguna geldiğinden bahsediyorum. Çünkü bakın burada 28 bin kredi var. O yüzden 150 kredim gitsin diyorum ve buradan basıyorum. Bu şekilde bir video üretim yapacağız. Kling 2.5 ile. Arkadaşlar bu dursun. Bakın bu arada çok hızlı, %21 oldu. Hemen aşağıdan text to video kısmı var. Platformumuzu kısaca tanıtacağım arkadaşlar. O yüzden böyle hızlı hızlı geçiyorum. Kusura bakmayın. Buradan yine aynı şekilde gelip istediğinizi seçebilirsiniz. Buraya bir tane prompt yazarsınız arkadaşlar. 1080 piksel ve 10 saniye kadar 916 ve 16:9 seçenekleri de burada var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunları zaten ben size anlatıyorum. Ya bu platformda da çok güzel çalışıyor. Fakat platformun böyle kendine has ince özellikleri var. Bunlardan bahsedeceğim özellikle. O yüzden buraları hızlı geçiyorum. Yani niye hemen geçtim falan demeyin. Aklınıza takılan bir soru olursa da yorumlar her zaman açık. Oradan da bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunlardan birisi referanslı video arkadaşlar. Bakın buraya tek çatı altında toplamışlar dedim ya. Yani bütün AI müzik, AI video, AI image video, her ne ararsanız tek çatı altında toplanmış. Burada da videoyla ilgili kısımları bir böyle toplamışlar arkadaşlar. Sol tarafa bir bar açılıyor. Bu bardan hepsini görebiliyorsunuz. Yani şimdi bu referanslı video ne? Bakın buradan hemen bir tane şöyle seçiyorum. Bunlar gördünüz mü? Böyle hazır olarak kendi içerisinde yapmış olduğu şeyler. Şimdi sağ tarafta da bakın burada görüyorsunuz. Hatta ben buradan hazır olan fotoğrafları gösterdim size. Ama burada da daha farklı olarak daha büyük ekranda görebiliyorsunuz. Şimdi bakın burada bir at arabası, işte arka plana bir şato ve burada bir ablamız var. Üçünü yan yana koymuş ve alta prompt yazmış. Aynı şekilde burada bakın iki fotoğraf. Bu hangi filmdi? Zootopia muhtemelen. Onun bir karakterler eklemiş, kız çocuğunu eklemiş, koşmuşlar, gelmişler. Yani böyle 3 fotoğrafa kadar yüklerseniz buraya da promptunuzu yazarsanız arkadaşlar size bu şekilde videolar yapacaktır. Şimdi ben bunu da geçiyorum arkadaşlar. Şimdi son zamanlarda trend olan Instagram'da veya YouTube'da bunları buradan nasıl yaparız onu göstereceğim. Bu arada hazır gelmişken burada video düzenlemesi de yapabiliyoruz arkadaşlar. Video içerisinde düzenleme yapıyor. Bu da güzel olmuş. Yani başarılı çalışıyor. Biz bunları farklı farklı platformlardan yaparken bu platform üzerinden yapabiliyorsak ne mutlu bize. Güzel bir özellik, beğendim. Burada arkadaşlar videoyu uzatabiliyorsunuz. Yani bakın videonun içerisine prompt yazarak farklı şekillerde böyle sahneler ekleyebiliyorsunuz. Bu video extender bu işe yarıyor. Bakın gördünüz mü? Buradan sahneyi belirtmiş ve 1080 piksele kadar çıkıyor. Buradan bir video yüklerseniz daha sonra böyle promptunuzu yazarsanız sahne bir anda farklı bir şekilde değişebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gelelim bir altına. Burada video kalitesini yükseltiyor. Ben bunu denedim. Gayet başarılı çalışıyor arkadaşlar. Hatta şuradan bakalım, hazır elimde video varsa bunlardan bir tane yükleyeyim. Evet, şöyle bir son zamanların trend videosu var. Bunu bir 4K yapalım. Ne kadar kredi kesecek bilmiyorum. Ben daha önce 1080 piksel yapmıştım. Çünkü
Elimdeki 480 piksellik falan bir videoydu. Şimdi burada da muhtemelen kalitesi biraz iyi olduğu için ben bunu 2K seçeceğim arkadaşlar. Bunu public olmasın. Sadece ben göreyim istiyorum. Hatta videoyu burada size izletebilir miyim? Evet. Buldum yani. Şimdi bunu biz kendimiz uyarlayacağız farklı bir karakterle. Ben bunu 2K yapacağım. 2K yapacağım için buradan generate diyorum. Benden 42 kredi kesiyor. Kessin, hiç önemli değil. Kredimiz çok bayağı var. Şimdi bu yapsın arkadaşlar. Hemen altta geçiyorum. Bakın burada AI Mimic diyor. Yani motion transfer. Arkadaşlar bu kendi motion transferi güzel çalışıyor. Bunu One Animate falan da yapıyordu. Onun altyapısını mı kullanıyorlar bilmiyorum. Burada yazmıyor ama gayet başarılı çalıştığını söyleyebilirim arkadaşlar. Hemen buradan bir tane bir şey ekleyeyim. Ne ekleyeyim? Bakın. Şöyle fotoğraflarıma bakıyorum. Bu olur mu acaba? Böyle bir karakterim var. Buradan da bir tane video yükleyeceğim. Şöyle bir video bulmuştum Instagram'da gezerken. Onu yükleyeyim. Dans videosu. Şimdi bu son zamanlarda çok moda arkadaşlar. Yani bunları yapabilirsiniz. Bakın böyle bir video. Yani önüme çıktı. Ben bunu yükledim. Çünkü herkes bunlardan yapıyor. Dans videosu yapıyor. Bende de böyle bir farklı karakter var. Yani kıyafet çok uygun değil. Ama ben yine de bir üret diyeceğim. İnşallah üretir. Yani pozunuz bu alttaki poza yakın olması lazım. Yani upload yaptığınız image alttaki videoya böyle biraz daha yakın olursa çok daha başarılı oluyor. Daha önce denemiştim. Hemen buradan generate diyorum. Bakalım bunda nasıl başaracak ya da başarabilecek mi? Deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar asıl trend bu. Bakın son zamanlarda YouTube'da veya Instagram'da görmüşsünüzdür. Asıl trend bu. Top Media AI buraya bunu Character Swap, AI Dans ve Mimik olarak 3 farklı sekmede koymuş. Siz de üçünü de denersiniz. Hangisinde daha başarılı oluyorsa sizin karakteriniz onu kullanırsınız. Onunla devam edersiniz arkadaşlar. Şimdi buradan bakın Select Template diyorum. Burada hazır template'leri var arkadaşlar. Bakın burada hazır template'ler var. Buradan bir tane seçelim. Hep de buralar böyle dans videosu koymuşlar. Bu ne? Burada bir sallayan ablamız var. Şimdi buna da laf ederler. Yani hep diyor karı kız koyuyorsun falan diyorlar da ne yapayım yani piyasa böyle. İnsanlar böyle üretim yapıyor. Ben izleyen arkadaşlarımız da sonuçta üretim yapacak. Yani piyasa neyse o. Bakalım başka dans videosu var mı? Burada bir ablamız var. Bu biraz da edepli abla herhalde. Bununla devam edelim. Şimdi buna uygun bir fotoğraf var mı? Bakalım şöyle bir biraz yakın olması lazım arkadaşlar şeyleri. Hani duruşları falan. Pozu diyelim. O yüzden buradan en yakın olan pozu burada seçtim arkadaşlar. Yapay zeka ile üretilmiş bir tane fotoğraf buldum. Birazdan sonucu görürüz. Hemen buradan 315 kredi kesiyor bizden arkadaşlar. Ve generate dedim. Bu da başladı. Yani video bitmeden umarım bunları size gösterebilirim. Çünkü hızlı oluyor. Bazen diğer platformlarda biraz geç ürettiği için size bunu gösteremiyorum. Muhtemelen şimdi ürettiğim sonuçları sizlerle paylaşacağım. Hemen geldim alt tarafa karakter swap özelliği. Arkadaşlar bu arada bu benim anlattığım her şey şu an internette en çok kullanılan yapay zeka uygulamaları. Yani o yüzden diyorum hani size bir güzel program, güzel bir web sitesi bulduğum zaman bunları tanıtıyorum. Çünkü bunları yapmak isteyen arkadaşlar çok ve bundan para da kazanılıyor. Hani takipçinizi yükseltiyorsunuz. İşte AI influencer olmak isteyenler var. Bu işi yapmak isteyenler var. Buradan yapabilirsiniz. Yani bakın bu üçünden oluyor. Şu an göstermiş olduğum mimik, AI dans ve karakter swap özelliklerinden bunları yapabilirsiniz. Buradan bir tane daha ekliyorum arkadaşlar. Ne ekleyeyim? Şimdi şurada bir fotoğrafım vardı. Bunu ekledim. Motion Template'den de heh, aslında şöyle farklı bir şey deneyeceğim. Biraz önceki ablamızı yüklemiştik ama böyle bir de dans videosu buldum yine. O dans videosunu yükleyeceğim. Çünkü en çok izlenenler dans videosu arkadaşlar. Niye bunu yükledin yaptın falan diye sorarsan olursa. O yüzden yapıyorum. Bakın bu da bir dans videosu. Yapay zeka mı acaba bilmiyorum bu. Bunu da buldum. Yapay zeka olma ihtimali çok yüksek. Artık bilemiyoruz ne yapay zeka ne değil. Yani o kadar ilerledi artık. Şimdi
Generate dedim yine arkadaşlar. Arka planda yapsın. Bakın burada platformda bir short video özelliği var. Buraya AI short video diye buraya bir prompt yazarsanız arkadaşlar size burada short video üretiyor. Kendi otomatik burada da AI image'larını ücretsiz bir şekilde üretiyor. Yani AI imajı üretip daha sonra bunu short videoya çevirebiliyorsunuz. Kullanmak isteyenler belki vardır, yapmak isteyenler vardır. Hani son zamanlarda AI historilerde çok moda. Onu da buradan yapabilirsiniz. Alttan seçenekleri mevcut. 916, 16.9, birebir falan filan bunu kurcalarsınız. Şimdi arkadaşlar yani ben bir platformu anlatırken biraz detaya giriyorum sanki. Hani videoyu uzatıyorum kusura bakmayın ama siz bunu bu veya bir başka platform hani ben tavsiye ettiklerimi size paylaşıyorum. Siz de bu platforma girdiğinde benim videomu izlerseniz o platformu ne kadar rahat kullanabilirseniz o kadar iyi. Hani o yüzden bir platformu kullandığım zaman ilk başta biraz bakıyorum daha sonra sorunlarla karşılaşmak istiyorum ki bu sorunları size anlatayım. O yüzden de direkt videoya geçiyorum. Bilginiz olsun. Arkadaşlar text to video kısmına geldim. Bakın text to video kısmında yine modellerimiz bu şekilde buraya Runway Gen 4 Turbo eklenmiş arkadaşlar. Geçen sefer yoktu. Bu da çok güzel olmuş. Bravo, demek ki gelen yeni çıkan yapay zeka araçlarını da buraya ekliyorlar. Bunu da görmüş olduk. Yine buraya bir sahne yazarsanız arkadaşlar buradan üretim yapacaktır. Ben şu an yazmıyorum çünkü arka planda birkaç videom var, onlardan göstereceğim. Bunu siz denersiniz. Bunlardan bahsetmiştim arkadaşlar. Şimdi gelelim müzik kısmına. Burada AI müzik video. Bakın burada çeşitli narratif, abstract, işte şarkıcı modellerini seçebilirsiniz. Buradan bakın ben bir tane üretim yapmıştım. Hemen enter diyorum. Hatta şöyle size dinleteyim mi biraz? Bakın biraz dinleteyim. Bunu böyle çekeyim. Ses geliyor mu? Umarım geliyordur. Bunu burada ürettim arkadaşlar. Şu an bu Top Media AI'da ürettim. Şimdi buradan durdurdum ben. Bakın burada nasıl bir şey yapmak istediğini seçiyorsunuz. Ben burada singing diyorum. Burada bu olsun diyorum. Buraya hatta şöyle kendin yaz diyeceğim. Otomatik yazacak da sanki daha önce de bunu yapmıştı. Şu an yapay zeka aracı, kendi içerisindeki yapay zeka aracı buraya nasıl bir şey olmasını yazacak arkadaşlar. Burada müzik üretim, yani müzik videosu üretiyoruz bu arada. Söyledim mi bilmiyorum. 16.9 mu olsun? 9.16 olsun hadi. Buradan bakalım. Preview Storyboard diyor. Create müzik video diyor. Ben direkt Preview Storyboard diyeceğim arkadaşlar. Bakalım. Daha önce bunu denemedim. Bunu sizle deniyorum. Yani birkaç kez baktım ama hiçbir üretim yapmamıştım. Storyboard'a aktarıyor. Daha sonra oradan da bir müzik videosu yapacak. Hani kullananlar olur mu? Olur illa. O yüzden buradan göstereyim istedim. Hani platformun özelliği o. Yani Top Media AI'nin özelliği de bu işte. Bütün AI cover, AI müzik, image to video, text to video, işte video efektleri falan var. Onu da göstereceğim birazdan. Voice cloning var. Hepsinin bir arada olması bu platformu öne çıkarıyor arkadaşlar açıkçası. Bunu da size söyleyeyim. Hemen bu burada dursun. Ben şöyle bir şey yapacağım. Video efekt demişken size video efektlerden bahsedeceğim. Bakın burada çeşitli işte sahneler var. Burada sarılma, ne bileyim, trend olan, yani internette trend olan efektleri buraya eklemişler. Siz buradan bir tane fotoğraf yüklerseniz, hatta şöyle bakayım benim fotoğraflarıma. Şöyle bir ablamız var. Bunu yükledim. Buradan bakın böyle bir şey var. Buna tıklayacağım. Ne yapıyor bu? Kötü bir şey yapmasın da. Böyle bir ne bu, Noel abla mı? Noel abla yapıyor kendine. Hemen buradan 720 piksel seçtim. 75 kredi. Canınız sağ olsun. Bakalım bunun sonucu da ne olacak? Yani bu efektlerden bir tanesini denemiş olduk. Nasıl bir sonuç aldığını görürsek siz de farklı efektleri deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi image to video, image to image kısmına geçtim. Bakın image to image kısmında Nano Banana Pro, Seedream 4.5 ve Nano Banana'nın eski sürümü, ilk versiyonu burada mevcut. Bunlardan böyle tıkladığınız zaman görürsünüz arkadaşlar. Yani şu an baktığınızda nasıl bir şey var? Örnek vereyim, Nano Banana Pro'da Create Video diyor. Yani Create Image'da Nano Banana Pro'yu görebilirsiniz. Ama ben Seedream 4.5'i tavsiye ederim. Niye? Çünkü çok daha az krediyle çok daha farklı işler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi Seedream 4.5'i burada seçiyorum. Bakın buradan bir tane
bir tığını ne ya? Bir tane imaj yüklüyorum. Konuşamadım. İmaj bir tığını kusura bakmayın. Kesmeyeceğim böyle atacağım. Buradan şöyle bir retro. Bugün retroya taktım. Yani retro fotoğraflar çok daha böyle orijinal oluyor. Hoşuma gidiyor. O yüzden retro bir fotoğraf yükledim. Burada image promptumuzu yazabiliriz arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Bakın Seedream seçmişken Seedream lan niye konuşamıyorum ben? Seedream seçmişken hemen ne yapalım? Buradan bunu seçtim. Ha, burada bir fotoğraf videom varmış. Fotoğraf videom ne ya? Arkadaş Allah'ım yarabbim. Keserim muhtemelen buraları da. Bir tane fotoğraf yükledim arkadaşlar. Niye böyle olduğunu da söyleyeyim. Telefon çaldı. Biraz önce telefonla konuştum. O yüzden böyle saçma sapan konuşabildim. Burada bakın. Fotoğrafın üzerinde ne diyor? Siz görebiliyor musunuz? Bunu büyütsem görebilir misiniz? Evet sanki görebilirsiniz. Burada Pictures 1, Pictures 2. Bunun da kısaltması çok iyi olmuyor Türkçe'de ama Pictures diyelim biz buna arkadaşlar. Bunları burada yazacağız. Ben şöyle yazacağım bakın. Bakın ya nasıl yazıyorum? Pitch 1, Pictures 1. Deki kadının elbisesini yine aynı şekilde pitch 2, pitch ne ya? Pitch 2'deki kıyafetle değiştir. Kıyafetle değiştir. Yaz artık kıyafetle değiştir. Heh, dedim. Arkadaşlar 4K seçebilirsiniz. 2K burada mevcut. Şimdi fotoğrafımız dikey olduğu için buradan 21.9 seçmeyin. 916 seçin. Çok daha başarılı sonuç alırsınız. Dedik ve 20 kredi kesti bizden generate dedik arkadaşlar. Bu da bu işe yarıyor. Yani Nano Banana Pro tabii çok daha başarılı ama Seedream 4.5 hızlı olduğu için ben genelde onu kullanıyorum. Açıkçası son zamanlarda. Dilerseniz ikisinden birinde kullanabilirsiniz. Top Media AI'da her ikisi de mevcut. O yapa dursun arkadaşlar. Ya video çok uzadı yine ama şu AI müzik kısmına geleceğim. Arkadaşlar AI müzik kısmına geleceğim. Bakın burada şöyle yani bundan da biraz bahsedeyim çünkü videoyu kapatacağım. En son ürettiğim şeyleri de size göstereceğim. Bir voice cloning var. Buna da değineceğim. Daha da çok şey var ama AI Tools'tan da bunları kısaca gösterip artık kapatacağım. Yani çok uzadı. Kusura bakmayın vaktinizi almak istemiyorum bu kadar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz son zamanlarda aşırı trend oldu. Yani onun detaylı olarak bahsetmeme gerek yok. İlla herkesin karşısına bu AI müzikler çıkmıştır. Ben de dinliyorum. Çok da güzel oluyor. Yani başarılı sonuçlar alıyor. İşte buradan onu yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bir tane prompt yazdıracağım. Kime yazdıracağım? ChatGPT'ye yazdıracağım arkadaşlar. Ne diyeceğim? Başka. Niye başka diyorum? Çünkü daha önce ben yazdırmıştım. Siz platformda bunu işte nakaratlı olan tamam mı? Yani bunu yapay zeka uygulamalarından birine yazabilirsiniz LLM'lerden. ChatGPT olur, Gemini olur. Bana bir işte Anatolian Rock veya işte arabesk tarzında veya Türk halk müziği tarzında prompt ve şarkı sözlerini yaz dörtlük şeklinde derseniz size yazıp verecekler arkadaşlar. Ben bu şekilde yaptım. Bakın. Şimdi burada bir güzellik var. Hatta şöyle style kısmına bakın o yapay zeka uygulamalarından birinden aldığım style'ı buraya yapıştırdım. Bana böyle bir style verdi. Bunu kendisi otomatik veriyor zaten. Artık onlar da biliyor nerede ne yapacağınızı. Daha sonra şarkı sözümüzü, cover'ımızı buradan hemen alıyorum arkadaşlar. Buraya yapıştırıyorum. Yani bakın yapıştırdıktan sonra platform şöyle bir güzel. Gerçekten çok güzel. Bakın yani övmek için söylemiyorum. Burada vers 1 yani nakarat 1, nakarat 2 ve bu ana bölümü, chorus dediğimiz ana bölümü burada otomatik algılıyor. Tabi bunlar bakın yazıyor yapay zeka uygulamalarında. ChatGPT bunu buraya yazıyor ama bu da bunu algılıyor. Ya buradan tek tek chorus, bridge, more diye seçmenize gerek yok. Velev ki seçmek isterseniz buradan bakın introyu yazarsınız. Bakın nerede o? Heh, intro. Tıklarsınız daha sonra bunu yazarsınız. Daha sonra buradan verse tıklarsınız. Buraya vers gelir bu şekilde. Daha sonra kıta biri yani verse biri buraya yazarsınız. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi platformun en çok sevdiğim özelliği. Yani gerçekten en çok sevdiğim özelliği bu oldu. Abartarak söylemiyorum. Diğer o ünlü yapay zeka müzik oluşturucularında olmayan bir şeyi keşfettim. Çok hoşuma gitti. Şöyle Türkçe'ye çevirip size de göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Şimdi bunları biz tamam mı prompt'a tek tek
ekliyoruz. Evet, yani bu stil kısmına bunları tek tek ekliyoruz. Ama burada bu kadar çok görmedim ben. O, hangisinden bahsettiğimi siz biliyorsunuz. Yani orada bu kadar çok ekleme yeri yoktu. Burada elektronik, alternatif, işte blues, klasik bunları tek tek buradan yapabiliyorsunuz. Orada asla ve asla bu kadar yoktu. Girin bakın yani. Buradan sahne seçimleri bakın. Hatta şöyle ya Türkçe biraz saçmaladı. Bakın. Vibes kısmından işte Dreamly, Psychedelic bakın. Psychedelic bunu her yerde görürsünüz. Yani şu an Türkiye'den çok dinlenen bu. Belki diğer ülkelerde bunlardan biri dinleniyordur. Yani müziğe de çok aşırı bu terimlere hakim değilim ama şuna hakimim. İşte psikodelik, analitik ne ya? Anatolian rock falan diyorlar ya işte burada bunu seçiyorsunuz. Burada da zaten Turkish rock stil dediğiniz için o istemiş olduğunuz ya da çok dinlenilen müziklerden yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra buradan ben female seçeceğim. Kadın sanatçı olsun istiyorum. Daha sonra buradan da bakın kendileri eklemiş birkaç buraya sanatçı sesi. Şimdi bu da diğer platformlarda yok. Sadece Top Media AI'da gördüm ben. Yani Top Media AI'da şu an 4 tane kendi seslerini eklemişler. Bu çok güzel bir özellik. Diğerlerinde bakın kullananlar bilir. Tek bir ses tonu var. Bir erkek bir kadın. Başka yok. Buradan da kendiniz bir ses ekleyebilirsiniz. Yani bu kendi sesiniz bile olur. Yani bunu ben deneyeceğim. Çok vaktim olmadığı için deneyemedim. Kendi sesimle müzik yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Bunu da ilk defa burada gördüm. Çok hoşuma gitti. Şimdi buradan referans bir müzik de ekleyebilirsiniz. Yani şöyle telif durumu falan ne olur bilemiyorum ama bir tane hoşunuza giden müziği bulup buraya eklerseniz ona uygun şeyler de yapacaktır. Telif hakkı şöyle yani burada telif yok. Siz burada premium hesabınız olduğu için bu müzik size ait oluyor. Onda sıkıntı yok. Ama buradaki referansı kullanırsanız ileride bir sorun olur mu onu bilemeyeceğim. Denersiniz hani herkese kapalı olarak yüklerseniz zaten telif olursa YouTube'dan veya başka platformlardan size bildirim geliyor arkadaşlar. Bir sorunla karşılaşmıyorsunuz bilginiz olsun. Buradan create dedim. Yani bakın burada bir sürü şey var. Hani bunlardan sahne, tempo bakın şöyle otomatik gelir. Soft ritim, işte enstrümantal, elektronik piyano buradan ekliyorsunuz falan falan falan. Hani ben burada prompt içinde geçtiğim için buradan çok ayar yapmadım ama deminki dediğim o psikedelik seçeneğini seçtiğim için, şunu seçtiğim için arkadaşlar çok daha otomatik olarak geldiği için çok da hoşuma gitti açıkçası. Şimdi bakın buradan geleyim ben. Ürettim daha önce dediğim gibi. Bu neymiş? Ses geliyordur umarım. Ya çok güzel. Şöyle biraz açayım mı? Rahatsız etmesin sizi de. Gece indi gözlerime, bir sır kaldı sözlerime. Bu arada buradan da düzenleme yapabiliyorsunuz. Bak bu da çok güzel. Buradan. Kimse bilmez içimdeki sessiz Gayet iyi olmuş ya. çığlık Hoşuma gitti. derinimde. Yollar beni çağırıyor. Hepsini dinletmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle biraz şey yapayım. Bu arada demin sesim geldi mi bilmiyorum. Burada yani her bir satırı buradan düzenleyebiliyorsunuz. Bakın çok güzel bir özellik. Yani sizden böyle yeni bir üretim yapmak istemiyorsanız, farklı çok böyle kredi kesilmesini istemiyorsanız buradan sadece ilgili yeri düzenleyebilirsiniz. Ateşim var hala içimde. Yıkılsam da bu dünyada diz çökmem kader önünde. Güzel. Burayı iyi oturtmuş. Çok güzel. Bakın. Küllerimden doğarım ben. Savrulsam da rüzgar ile. Sesim yankı olur dağda. Ben yaşarım kendi gücümle.
güzel bağlamış. Vallahi çok güzel bağlamış. Bakın biraz önce sizinle beraber yaptığımda bu. O da hemen bitmiş. Bakıyoruz arkadaşlar. Bir play dedim. Ha, bu arada hala aslında şöyle. Çok uzun sürüyor da arka planda yüklediği için şu bar tamamlanana kadar siz burada oynatabilirsiniz. Yani şu tarafa geçsem oynamaz ama buradan oynayacaktır muhtemelen. Bakın. Evet. Arkadaşlar biraz önceki yaptığımız müziği şu an sizinle birlikte dinleyeceğiz biraz. Vay girişe bak. Çok güzel. Arkadaşlar platformun en büyük özelliği bu. Yani Top Media AI'yi size tanıtmamın nedeni bu. Her şey bir arada. Yani platforma girin, ne yapmak istiyorsanız yapın. Hiç sorun değil. Her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Çöl rüzgarı savurur izimi, kimse bilmez gizimi. Sessizliğe benliğimi. Evet. Ben çöl rüzgarıyım artık. Nasıl? Ben beğendim. Gayet güzel. Tutamaz beni hiçbir zincir. Bakın bu iki tane üretti. Biri bu. Kayboldum sandığın anda. Direkt sizle yaptım ben bunu. Yeniden doğar bu kalp. Otomatik yazdım. Bakın bu da ikinci versiyonu. Yeniden doğar. Böyle geleyim. Ben çöl rüzgarıyım artık. Tutamaz beni hiçbir zincir. Kayboldum sandığın anda. Yeniden doğar bu kalp. Yani yapay zeka yazdığı için bu sözleri yine de ona rağmen gayet güzel çıkarmış. Benim hoşuma gitti arkadaşlar. Siz de bu şekilde müzikler üretip ilgili platformlara yükleyebilirsiniz. Bu arada hemen şundan bahsedeyim. Bu da çok güzel, çok hoşuma gitti. Yani bir böyle ürettiniz değil mi? Şarkı ürettiniz. Daha sonra siz bunu videolu yüklemek istiyorsunuz. Bakın burada bir tane fotoğraf oluşturun. Buradan gelin. Text to image'dan bir tane fotoğraf oluşturun. Bu şekilde. Daha sonra da bunu arkaya müzik ekleyerek bu şekilde yapabiliyorsunuz. Forever found me in the lights. Not in a church, not with golden ring. A vow that sings if I ever fall that deep. Gördünüz mü? Gayet güzel. Burada hazır karakterler var arkadaşlar. Bunlardan da birini seçebilirsiniz veya kendi karakterinizi yükleyebilirsiniz. Daha sonra müziği yüklerseniz bu şekilde bir video oluşturabilirsiniz. Hemen buradan audio to MIDI diyor. Bunu müzikçi arkadaşlar bunu daha iyi bilir. Yani burada MIDI'leri, işte tonları falan ayırt edebiliyorsunuz veya bir şeyler ekleyebiliyorsunuz diyebiliyorum. Bu da gayet güzel. Burada C2, B5 falan bunlar akor herhalde nota falan. Yani bu işlerle uğraşanların da kullanabileceği bir yer burası. Burada System Splitter diye bir yer var arkadaşlar. Burada dual track ve multi track modlarını kullanabiliyorsunuz. Ürettiğiniz müziği buraya atarsanız buradan çeşitli şekilde seçilim yapabiliyorsunuz. Hemen buraya gelelim. Burada da Music Hooks diye bir şey eklemişler arkadaşlar. Bu da çok güzel aslında. Bakın böyle bir tane sahne. Bakın böyle bir sahne. Bu sahneye ya da sizin eklediğiniz bir sahneye müziğinizi uyarlıyor. Şöyle göstereyim. Bakın buradaki müziğiniz sizin müziğiniz. Bu da son hali. Sunshine pours down like İnternetim dondu o yüzden. Devamı var bunun. honey. Hadi. Yani böyle müzik videosu üretebiliyorsunuz arkadaşlar. Otomatik üretiyor. Yani çok güzel. Sahne geçişlerini falan kendisi yapıyor. Bakın. Go. Muhtemelen bunu size tam izletemeyeceğim. İnternetim zayıf olduğu için. Çok kaliteli bir video üretmiş çünkü. 4K falan bu. O yüzden sadece şu sistemi görün. Golden wheat fields Bakın where geçişleri falan görün. Gayet güzel. Ben çok beğendim arkadaşlar. Şimdi video çok uzadı. Yavaş yavaş bitireceğim ama şu voice cloning seçmesini de göstereyim arkadaşlar size. Voice cloning yapan birkaç platform var arkadaşlar. Farklı farklı platformlar.
Top Media AI'nin bir özelliği de yine içerisinde Voice Clone özelliğini barındırması. Arkadaşlar Create the New Clone derseniz bakın buradan bir tane isterseniz kendiniz rekord edin, isterseniz buraya bir tane audio files'ı gönderin. MP3'te oluyor, kabul ediyor. Daha sonra buradan kendiniz seçin, klon sesinizi seçin veya yazın. O aynı sesi birebir klonluyor arkadaşlar. Burada Voice Library var arkadaşlar, mevcut. Buradan Türkçe'ye bakalım. Ben bakmıştım, gayet güzel Türkçe sesler de mevcuttu. Hatta şöyle bir tane açayım size. Hala kendi videolarınızı tekrar tekrar mı dublajlıyorsunuz? Evet. Hala kendi videolarınızı Hala kendi Gibi gibi. Buradaki seslerden birinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şuradan AI Tools sekmesine geliyorum arkadaşlar. Bu sekmede de bakın Video Extender, şu bu System Splitter, bir sürü şey var. Yani bunları şöyle hızlıca göstereyim size. Background Remover, Watermark Remover. İşte hani sizin kullanabileceğiniz şeyleri vardır. İşte Lip Sync video var. Bakın bunu da belki kullanabilirsiniz. Buradan bir tane hani karakter Advantage seçersiniz. Bakın. awaits those who Gördünüz dare mü? to explore Yani bu beyond the şekilde de horizon. kendiniz bir Life dudak is an incredible senkronizasyonu journey. yaptırabilirsiniz. Buradan kendiniz nasıl istiyorsanız tıklayın. İşte fotoğrafınızı yükleyin. Sesinizi yükleyin ve yapın arkadaşlar. Şimdi geçelim artık bizim ürettiğimiz şeylere. Şimdi burada AI image kısmına geliyorum. Hatta şöyle video kısmına geleyim arkadaşlar. Burada bir tane üretim yarı kalmış. Neden bilmiyorum. Bunu siliyorum. Şimdi video kısmından başlıyorum. Hemen şuradan ben neler üretmişim. Bakın. Bir tane ne üretmişim bunu? Gördün mü? Karakter mimik. AI mimikle bunu üretmişim arkadaşlar. Yani bu son zamanlarda trend olan videolardan dedim ya. Burada arka plana bir tane şey koymuşum. Fotoğrafı koymuşum. Burada da bir tane benim bu orijinal, hatta şöyle ses vardı. Bununla birlikte böyle bir video üretmişiz. Geçelim. Daha sonra bir video daha üretmişiz arkadaşlar. Bunu neyle yapmışız? Bunu da AI dansla yapmışız. Bakın. Evet. AI dans da bu şekilde işliyor. Gayet güzel olmuş bence. Yani arka plan falan güzel. Abartı durmuyor yani, bir ne bileyim. Gerçek gibi duruyor bence. Gayet başarılı. Bu arada durdurayım, hemen şuradan göstereyim. Fotoğrafımız buydu. Kendi içerisindeki sistemindeki fotoğraftı bu. Ben de bu gene bu hangisiydi? Evet bu da kendilerinin. Kendi içerisinde. Bakın standart. Arka plan gayet güzel. Yani mükemmel değiştirmiş. AI dans çok başarılı. Bunu söyleyebilirim. Heh. Burada arkadaşlar en çok sevdiğim, bakın. Şöyle bir şey yapmıştım. Bu hangisiydi? Bir dakika. Heh. Arkadaşlar umarım telife girmez bu ses. Artık sesi kısacak otomatik ya da kısılacak. Bakın şöyle bir şey vardı. Böyle bir fotoğraf. Buradan hemen video. Orijinalde buydu. Kısayım da yine girer telife de. Orijinali buydu. Benim fotoğrafım da buydu arkadaşlar. Böyle bir video yaptı. Çok güzel olmuş. Bakalım şu nasıl olmuş ya. Evet. Yazamadığım halde yapay zeka düzeltmiş. Ama çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Bunu 10 saniye yapsaydım keşke. Neyse 10 saniyede yaparsınız siz artık. Burada bir tane daha üretmişim arkadaşlar. Kalite olmuş. Gayet güzel olmuş. Gerçekten başarılı. Gördünüz mü? Bu video 1080 pikselde. Bakın. Ama 2K. Yani 4K bile yapabiliyoruz. Artık 4K'yı siz düşünün. Şimdi bunu da geçiyorum arkadaşlar. Başka neler üretmişler? Bu olmayacak gibi gelmişti bana yani. Bunu da yaptıysa helal olsun. Vallahi yapmış. Yapmış arkadaşlar. Bakın bu nasıl yapmış? Şöyle yapmış. Orijinal videomuz buydu. Arkadaşlar internetten aldığım bir videoydu. Ama benim fotoğrafım buydu. Yani çok alakasızdı. Bunu böyle yan çevirip aynı motion'ı, aynı hareketi vermesi gerçekten güzel. Yani Top Media AI'yı gerçekten beğendim. Ben bunda çok hata almıştım. Daha önce de denemeler yapmıştım. Ama çok hata almıştım. Gayet güzel, bakın. Gördünüz mü? Gayet güzel. Hatta bir de şöyle sessiz oynatayım.
Telife girerse oralar silinecek. Bakın gayet güzel. Ha, telif dediğim ses telif arkadaşlar, bazen sorun oluyor. Bu neymiş? Bunu da sizle yaptım sanki ben. I'ma sit back with a blunt. Evet. Blunt. You put my hand in the cuffs. Sesi kısıyorum. Fotoğrafımız neydi? Buydu. Evet. Videoda buydu. Bir de şöyle bir daha oynatayım arkadaşlar, sessiz. Buralar kırpılırsa en azından sesimi duyun. Güzel. Bozulma falan aşırı yok arkadaşlar. Bence gayet güzel. AI influencer yapabilirsiniz. Bu neymiş? Bu ne ya? Bakış, şu duruş Ne alaka bu? hiçbirinde yok. Ha? Bir dakika. Yani abartmışız biz de. Şimdi video buydu. Tamam mı? Biz buradan bunu seçince, yani bizim karakterimiz de bu olunca böyle saçma bir şey olmuş. Neyse, farklı olmuş ya. İlk defa böyle bir şey denk geldim. Arkadaşlar müziklerimizden bahsettim zaten. Ürettiğimiz müziklerden burada. İşte burada cover yaparsanız buradan, text to speak yaparsanız burada göreceksiniz. Daha sonra bakalım burada biz başka neler üretmiştik. AI image kısmına geliyorum. Heh. Burada bakın. Evet. Bu karakterimiz üzerinde beyaz bir şey vardı sanki. Hatırlıyor musunuz? Yani beyazdı, bunu ben prompt yazmıştık. Bunu ne yapmıştık? Siyah kıyafete çevirmiştik. Siyah kıyafet üzerine gayet güzel oturmuş arkadaşlar. Hemen buradan şunu da açayım size. Bakın. Burada da aynı şekilde buydu. Hani orijinali buydu. Daha sonra ben elimde olan kıyafetle bu şekilde yaptım. Bakın gayet güzel giydirmiş arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar bu sitenin, web sitesinin linkini yorumlara bırakacağım. Ayrıca video açıklamasına da bırakacağım. Oradan girip inceleyebilirsiniz. Burada mevcut planlarına da bakabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten benim çok beğendiğim bir platformdu. Size de tavsiye ediyorum. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen bana yazmaktan, yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Umarım video çok uzamamıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.